Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı ev dekorasyonlarınızda şık bir sunum kazandırabilmek ve hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tığ işi lale çiçek buketlerinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Lale buket desenlerini istediğiniz sıra sayısı kadar büyüterek laleleri büyütebilir ya da sıra sayılarını küçülterek daha küçük laleler örebilirsiniz ve farklı renk kombinleri uyarlayabilirsiniz. Lalelerin yapılışında 5 katlı %50 akrilik ve %50 polyester orta kalınlıkta koton ipler kullanacağım arkadaşlar. Tığ numarası olarak ise 2,20 milimetre ile laleleri öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden başlayalım. Lalenin yapılışına pembe renk ile ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 21 zincir yaparak başlayalım. 21 zinciri yaptım ve yapmış olduğumuz bu zincir lalelerin yüksekliğini göstermektedir. Daha yüksek laleler yapmak isterseniz zincir sayısını artırabilir ya da daha küçük lale yapmak isterseniz zincir sayısını azaltabilirsiniz. Ve ikinci zincirden başlayarak yan yana sıra sonuna kadar 20 tane sık iğne yapalım. Yirmi sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir deseni çevirelim ve ilk sık iğnenin ve daha sonraki sık iğnenin arka kanatlarını kullanarak sıra sonuna kadar yan yana toplam 20 tane sık iğne yapalım. Yirmi sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir deseni çevirelim ve her sırada desen kendisini tekrar edecek. Alttaki ilk sık iğnenin arkasından başlayarak sıra sonuna kadar tüm ilmeklerin arkasından toplam 20 tane sık iğne yapacağız ve deseni bu şekilde yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz. Dikkat edeceğimiz en önemli nokta her sıradaki sık iğne sayısının 20 adet olması gerekiyor. Bir zincir deseni çevirelim ve alt sırada yapmış olduğumuz işlemleri tekrar ederek toplam 32 sıra olana kadar yapmaya devam edelim. Toplam 32 sıra ördüm arkadaşlar ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman son sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir yaparak bir miktar ip bıraktım ve ipi kestim. Yapmış olduğumuz bu dikdörtgen parçanın genişliği 7 santimetre. Yüksekliği ise yaklaşık 12 santimetre. Yapmış olduğumuz 32 sıralık sık iğne lalenin genişliğini göstermektedir. Daha geniş bir lale yapmak isterseniz sıra sayısını artırabilirsiniz. Ve kesmiş olduğum ipi iğneyi taktım. Şimdi lale formatını verebilmek için dikme işlemi yapacağız. Yapmış olduğumuz dikdörtgen parçayı ikiye katlayalım ve karşılıklı ilmekleri kullanarak dikme işlemini yapalım. Ve ön taraftaki sık iğnenin bu şekilde arka kanatlarını kullanacağız arkadaşlar. Nasıl ki sık iğne yaparken arkayı kullandıysak dikme işlemini yaparken de arka kanatları kullanarak karşılıklı ilmekleri birleştirelim.
Çekme işlemini yaptık. Şimdi buradaki üst taraftan büzme işlemi yapacağız. Ve bunu yaparken de her sık iğnenin üstünde kabarık bir vaziyette görünen dikişleri kullanarak yapacağız. Şimdi ipi sıkıştıralım ve büzebildiğimiz kadar büzme işlemini yapalım. Evet, bu şekilde büzme işlemini yaptık. Şimdi bunu bir kenarıya koyalım. Lalenin yapraklarını yapmaya başlayalım arkadaşlar. Daha sonra sapını ve dolgusunu oluşturacağız. Yeşil renk ile devam edelim. İlk düğümü attıktan sonra 30 zincir yapacağız arkadaşlar. Ve yaprakları daha büyük istiyorsanız zincir sayısını artırabilirsiniz. 30 zinciri yaptıktan sonra ikinci ve üçüncü zincirin içerisine sık iğne yapalım. Yan yana 2 sık iğne yapmış olduk. Yan yana 2 tane yarım trabzan. Ve yan yana 20 tane ikili trabzan yapalım. ...20 trabzanı yaptıktan sonra sıranın sonunda 5 tane zincir kaldı. Yan yana 2 tane yarım trabzan yapalım. Yan yana 2 sık iğne. Ve son zincirin içerisine dönüşü sağlamak için 3 tane sık iğne yapalım. Deseni çevirelim. Alttaki yapmış olduğumuz en sonki sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne yapalım. Sonraki sık iğnenin tepesine sık iğne. Alttaki 2 yarım trabzanın tepesine yan yana 2 tane yarım trabzan. Ve alttaki 20 adet ikili trabzanın tepesine yan yana toplam 20 tane ikili trabzan yapalım. ...20 ikili trabzanı yaptıktan sonra aynı sıralamayla devam edelim ve yan yana önce 2 tane yarım trabzan, sonraki sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne ve ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin içerisine burada da dönüşü sağlamak için 2 tane sık iğne yapalım. Ve sırayı bu şekilde tamamlayalım. Şimdi son sırayı sık iğne ile çevreleyeceğiz. Ben bu şekilde ince, rahatlıkla hareket edebilen ve kıvrılan tel kullanacağım arkadaşlar. Bunu elektrik kablolarının içerisinden çıkarttım. Siz farklı aparatlarda kullanabilirsiniz. Çamaşır teli ya da ince lastik türü şeylerde kullanabilirsiniz. Şimdi son sık iğneyi yaptık ve ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparken burada teli sabitleyeceğiz. Bakın şu anda önce ilmeğin içerisinden geçirdim. Teli tığın üzerine koyduktan sonra burayı kayma dikişi yaparak birleştirelim. Bir zincir ve dönüş noktasına gelene kadar alttaki tüm ilmeklerin tepesine sık iğne yapacağız ve ince teli de iç kısımdan yürütmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, dönüş noktasına ulaştım ve dönüşte yapmış olduğumuz 3 adet sık iğneden birincisinin tepesine bir tane sık iğne yaptım. İkincisinin tepesine
Dönüşü sağlamak için 3 tane sık iğne yapalım. Ve sıra sonuna kadar alttaki tüm ilmeklerin tepesine teli de iç kısımdan yürütmeye devam ederek sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna yaklaştığımız zaman burada teli ilk yapmış olduğumuz bağlantıya yakın bir yerden keselim ve ikisini aynı anda yürüterek gizleyelim arkadaşlar. Ve sıranın sonunda yapmış olduğumuz son sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne yapalım. Görmüş olduğunuz gibi teller iç kısımda tamamen gizlenmiş oldu. Ve ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi burada keselim ve arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Görmüş olduğunuz gibi yaprak formatını tam olarak vermiş olduk. Ve burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek 2 tane daha yaprak oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve yapmış olduğumuz bu yaprağın genişliği 30 zincire göre 11 santimetre. Dediğim gibi siz yaprak sayısını daha fazla büyük yapmak isterseniz zincir sayısını artırabilirsiniz. Genişliği de yaklaşık 2,5 santimetre. Evet, yaprakları hazırladıktan sonra şimdi sap kısmını yapacağız arkadaşlar. Ben bu şekilde çöp şiş kullanacağım. Evet arkadaşlar, çöp şişini etrafını da bu şekilde yeşil iple sardık. Şimdi artık lalenin içerisinden geçirelim. Lalenin içinde elyafla doldurduktan sonra buradaki yaprakları sap kısmına yapıştıracağız. Tamamen sağlam olduğundan emin olduktan sonra içine elyaf ile dolduralım. Evet, tamamen elyaf dolgusunu doldurduktan sonra burada yapmış olduğumuz parçayı ikiye katlayalım. Ve tam orta noktasından dikelim. Daha sonra buradaki açık olan kısmı tekrar katlayalım ve burayı da orta noktadan dikelim. Şimdi yaprakları yapıştıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaprakların her iki kısmını da yapıştırdık ve burada kullanmış olduğumuz tel nedeniyle istediğiniz şekilde açabilir ya da yukarıya doğru sıkıştırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi gayet şık oldu. Bu videoda
Anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.